Merhabalar, Doktor Veysel Alimoğlu ben, medikal estetik hekimiyim. Bugün sizlerle ameliyatsız meme estetiği ve meme dolgusu hakkında böyle sohbet tadında biraz konuşmak isterim. Neler konuşacağız? Biraz bahsedelim. Hangi hastalar meme dolgusuna uygundur, hangisi değildir, cerrahiye göre üstünlükleri veya dezavantajları, hyaluronik asit dolgular, aquafilling dolgular, sonraki önlemler, birçok şeyden bahsedeceğiz. Sizin genelde hastaların veya sizlerin merak ettiği soruları biraz cevaplamaya çalışacağım. Yine eksik kalanlar olursa başka bir videoda telafi etmeye çalışırız. Bizler vücut dolgularında sadece kliniğimizde hyaluronik asit dolguları tercih ediyoruz. Hyaluronik asit dolgular bildiğiniz gibi yüzde de güvenle kullanılan içeriklerdir. Çünkü neden? Vücudumuzda bulunan doğal bir maddedir. Eklem aralarında ya da birçok yerde bulunup işte kayganlığı sağlayan, su tutulumuyla bilinen, hacim vermesiyle bilinen doğal bir madde olduğundan dolayı güvenle uyguladığımız bir içeriktir diyebilirim. Tabii bunu eriten hyaluronidaz enzimi de vücudumuzda var. O yüzden de kolayca eriyip suya dönüşebildiği için de FDA onaylı olaraktan tüm dünyada uygulanabilen bir işlemdir diyebilirim. Meme dolgusunda hasta seçimi çok önemli, çok kıymetli. Popo dolgusunda birçok hastaya yapılabilir ama meme dolgusunda her hasta bu işleme uygun olmayabilir. Bazen hastalarımızı cerrahiye yönlendirdiğimizde oluyor. Özellikle bizler hedef olaraktan meme dolgusunda küçük, sarkmamış, hacimsiz, dekoltenin belirsiz olduğu memeleri tercih ederiz. Bu tarz memelerde de oldukça güzel sonuçlar almaktayız. Ama çok doğurmuş, çok emzirmiş, çok büyük ve çok sarkık memeler bizim reddettiğimiz, işleme uygun olmadığını belirttiğimiz memeler oluyor. Bunları da biz özellikle cerrahiye yönlendirip memenin toparlanmasının gerektiği, sarkıklığının giderilmesi gerektiğini bildiririz hastalarımıza. Tabii çok hafif az sarkıklığı olanlarda da hyaluronik asit dolgularla bir miktar toparlama sağlayabiliyoruz. Çünkü doldurdukça yukarı doğru bir lift efekti de alıyoruz. Bunun yanında hyaluronik asit dolgulara ek olarak da PLA içerikli, polilaktik asit içerikli dolgularla da, yani bunlar sizin bildiğiniz gibi kolajen aşısı ya da akıllı dolgu diye bilinir. Bunlarla da bir miktar lift etkisi, yani sarkık memeyi biraz daha toparlama etkisi yaratabiliriz. Onlar hacim vermez. Hani bu akıllı dolgular, kolajen aşıları hacim vermez ama sarkıklık üzerinde de tedavi amaçlı uyguladığımız bir tedavi yöntemidir diyebilirim. Biraz da cerrahiyle olan üstünlüklerini ya da dezavantajlarından bahsetmek istiyorum. Meme dolgusunda implant bildiğiniz gibi memeden altından yaklaşık 3-4-5 santimlik bir kesiyle cerrahi olarak açılır ve implant oraya yerleştirilir. Bizler de lokal anestezi altında, hani hastamız, sizler uyanıksınız, klinik ortamında ufak bir kalem ucu gibi bir giriş açıp oradan büyük kanüllerle dolguyu yaparız. Lokal anestezi altında çok ağırlı bir işlem değildir. Uyanıksınız. Hatta güzel yanı şu, işlemi yaparken hastalarımız sık sık kaldırır, simetrisine, dengesine birlikte bakarız. Hastamızla da şekline, işlem sırasında hacmine birlikte karar verebiliyoruz. Bu çok avantajlı oluyor. Yani cerrahideki gibi uyandığınızda benim istediğim meme bu değildi gibi bir sonuçla bizle karşılaşmıyorsunuz. Çünkü işlem sürecinde biz birlikte karar veriyoruz. Nasıl olması gerektiğine, hacminin nasıl olması gerektiğine, şeklinin nasıl olması gerektiğine birlikte karar verebiliyoruz. Burada biraz heykeltıraş edasıyla çalışıyoruz. Hani bir implantı yerleştirip de implant şeklini alması gibi değil. Bizler böyle küçük küçük her noktaya sizin istediğiniz şekle uygun şekilde küçük küçük ufak ufak dolgular vererekten istediğiniz şekilleri oluşturmaya çalışıyoruz diyebiliriz. İşlemden sonraki önlemler açısından da yani biz 2 haftalık bir sporcu sütyeni öneriyoruz. Ondan sonra da 2 hafta sonrasında da bütün sosyal hayatınıza devam edebilirsiniz. Tabii ki işlemden sonra da, yani bir gün sonra bile iş hayatınıza dönebilirsiniz diyebilirim ya da sosyal hayatınıza. Ama cinsel hayatınıza bir 2 haftalık bir nekaat dönemi ekliyoruz. İşlemden sonraki enfeksiyon önlemleri bizim için çok kıymetli. Antibiyotik reçetelerinize uymanız, verdiğimiz tedavilere uymanız bizler için çok çok kıymetli olmakta beraber sizlerin de tabii ki şeklini koruması için sporcu sütyen desteğini mutlaka istiyoruz. Hocam kaç beden büyür, kaç kap büyür? Bu tabii ki kullanabilecek dolgu miktarına bağlı değişmekle beraber sizinle birlikte karar vereceğimiz bir şey. Bazen çok ufak yeterli bir hacim hastalarımız yeterli olmakla beraber hocam ben oldum olası göğsüm olmadığı için mutsuzum, biraz daha büyük ve gösterişli istiyorum derseniz de bu kullanılan dolu miktarına göre gerçekten büyütebileceğimiz bir denklem diyebilirim. Meme dolgusunda tabii ki başka bir seçenek de, hani başka bir hastalarla konuşmam gereken bir denklem de var. Ailede ve kendisinde meme kanseri öyküsü. Annede, teyzede, ablalarında meme kanseri öyküsü varsa ya da hasta takip altındaysa meme dolgusu yapmayı önermiyorum. Neden önermiyorum? Çünkü meme dolgusu hyaluronik asit içerikli olduğu için öncelikle orada herhangi bir kanser tetiklemez. Çünkü biz memenin
içine değil memenin altına. Yani memeyle kas, pectoralis major kası var. Hani göğüs kasımızın altındaki o boşluğa dolguyu veririz. Yani memenin içinde bir reaksiyon yaratmayız. Ama bu tabii ki işte ultrasonik görüntülerde ya da mamografik görüntülerde görüntüyü bir tık bozabiliyor, şüphe uyandırabilir. O yüzden takip altındaki hastalara ben çok fazla meme dolgusu yapmayı önermem. Onlarda genelde implant daha çok tercih edilir. Çünkü implant ultrasonda ya da mamografide ya da MR'da sınırları çok net bir şekilde belli olduğu için orada bir şüpheli kitle meme dolgusu mudur ya da meme implantı mıdır ya da kitle midir? İmplantta çok daha güzel ayırt edilebiliyor. O yüzden takip olan hastalarımız bunu sizler için söylüyorum. Meme dolgusu sizin için uygun değildir diyebilirim. Şimdi de cerrahiyle olan farklılıklarını biraz konuşalım. Cerrahide bildiğiniz gibi ameliyat ortamında uyutularak yapılan bir işlem. Sonrasında da ortalama 2-3 haftalık bir ağrılı bir süreç bekliyor hastalarımızı genelde. Hyaluronik asit dolgularda da bizim iyileşme süremiz ortalama 2 gün, 2 gün sonra sosyal hayatına dönebiliyor. Cerrahide eğer kas altı yapılmamışsa gerçekten yapay bir hissiyatı oluşmakta. Dokunulduğunda orada bir silikon varlığı, sizlerin deyimiyle silikon varlığı net bir şekilde hissedilmekte. Ama hyaluronik asit dolguda bu daha doğal bir hissiyat vermekte. Çünkü dokuyla bütünleşip daha doğal bir hissiyat oluşturduğu için sıkça tercih ediliyor hastalar tarafından. Onun dışında tabii ki cerrahideki avantaj da kalıcılığın daha uzun olması, 8-10 yıllık. Dolgudaki kalıcılıklar 1,5-2 yıl. Meme dolguların popo dolgularına göre biraz daha uzun kalıcılığa sahiptir. Çünkü popo biraz hareketli bölge olduğu için dolgu biraz daha hızlı yerebilir ama memede biraz daha uzun sonuçlar görüyoruz pratiğimizde. Tekrarlanabilir bir süreç midir? Evet. İkinci dolgu yapılabilir, üçüncü dolgu yapılabilir, daha da büyütülebilir meme. Peki meme dolgusu yaptırdım daha sonra implant yaptırabilir miyim? Evet, yaptırabilirsiniz. Meme dolgusunu tabii ki biz implant öncesi eritmeyi tercih ediyoruz. Hastamız implanta gitmek isteyenler gelir. Kalan dolgularını biz hyaluronidaz enzimiyle eritir. Hastamızı ameliyata hazırlar ve göndeririz. Özellikle meme dolgusunun trendinin artışının sebebi de tabii ki hızlı sonuç almak, iş hayatından ve sosyal hayatından geri kalmamak ve şeklini kontrol edebilmek, hekimle beraber işlem anında karar verebilmek. Bunlar gerçekten meme dolgusunda trendi epey artırmakta diyebilirim. Vücut dolgularında merak edenlerin özellikle sorduğu ve fiyat... Aquafiling'in fiyatı da çok uygun. Onu da vurgulamak lazım. Yani 1 kilosunu adamlar 20 bin lira yapıyor. Hani 1000 cc'sini. Mesela benim 1000 cc fiyatım mesela 1000 falan böyle. Hani 1000 cc de yapmıyorum da yani kimseye. Şundan da bahsetmek isterim. Hepinizin bildiği, vücut dolgularıyla ilgili merak edenlerin özellikle bildiği bu sosyal medya fenomenlerinin sıkça bahsettiği aquafilling dolgular. Aquafilling dolguları nasıl popoda önermediysek, vücudun herhangi bir yerinde yüzde de önermediysek memede de önermiyoruz. Uzun vadede nasıl sonuçlar yaratacağını, nasıl bir reaksiyon vereceğini bilmiyoruz. O bölgede kanser mi yaratacak ya da başka hastalıklara mı sebep olacak bilmiyoruz. Lütfen, zaten bu ürün yasaklandı. Merdiven altı yerlerde yapılmakta ve fiyatı da oldukça uygun. Uygun olduğu için birçok kişiye cazip geliyor. Ama gerçekten ilk başta da bahsettiğimiz gibi en pahalı işlem yanlış bilgidir, yanlış tercihtir diyebiliriz medikal estetikte. Lütfen aquafilling dolgulardan uzak durun. Aquafilling dolgularda bu zararın yanında da ek olaraktan kayma, şekili bozukluğu gibi problemleri çok sık görüyoruz. Çünkü su gibi akışkan bir madde, verilen yerde kalmayan bir madde olduğu için komplikasyona çok açık bir dolgudur diyebilirim. Bundan uzak durmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer bu videodan merak edip de bahsetmediğimiz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda mutlaka bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Eğer siz de bu alana ilgi duyuyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açık tutalım. Herkese sağlıklı günler dileriz.